Selamlar gurme tayfası. Bugün ekranın karşısına geçtiğinizde o ne izlesem boşluğuna düşmenizi engelleyecek her bir farklı bir damara hitap eden prodüksiyon kalitesiyle parmak ısırtan 10 dev yapımı masaya yatırıyoruz. The Miniature Wife, ilişkilerdeki alan daralması kavramını hiç bu kadar gerçekçi ve ürkütücü görmemiş olabilirsiniz. Bu dizi bir çiftin arasındaki güç savaşını fiziksel bir küçülme metaforu üzerinden anlatıyor. Mekan tasarımları devasa görünen gündelik objelerle birleşince ortaya hem klostrofobik hem de absürt bir gerilim çıkıyor. Adeta bir ev içi hayatta kalma mücadelesi izliyoruz ama düşman doğa değil, partneriniz. Dizi Manuel Gonzalez'in kısa öyküsünden uyarlandı. Teknik ekip karakterlerin küçüldüğü sahnelerde dev boyutlu set tasarımları kullanarak CGI kullanımını minimumda tutmaya çalışmış. Bu da oyuncuların o devasa dünyadaki çaresizliğini çok daha organik bir şekilde yansıtmasını sağlıyor. Dürüst olayım, dizinin kara mizahı bazen rahatsız edici boyutlara ulaşıyor. Eğer ikili ilişkilerde pasif agresif gerilimlerden hoşlanmıyorsanız bu dizi sizi biraz gerebilir. Ama yaratıcı bir anlatım istiyorsanız tam size göre. The Testament, Gilead dünyasına geri dönüyoruz. Ama bu sefer perspektifimiz çok daha geniş. Margaret Atwood'un devam romanından uyarlanan dizi The Handmaid's Tale'in o boğucu atmosferini korurken rejimin içten içe nasıl çürüdüğünü gösteriyor. Renk paleti yine o meşhur kan kırmızısı ve tekinsiz mavi arasında gidip geliyor. Ancak bu sefer direnişin sesi daha gür çıkıyor. Dizi orijinal serinin finaline paralel bir zaman diliminde başlıyor. Senaryo ekibi Atwood'un romandaki şifreli anlatımını çözmek için yazarla aylarca süren workshoplar düzenlemiş. Özellikle teyze Lydia karakterinin evrimi ekran başındakileri ters köşe yapacak cinsten. Tempo bazen o kadar ağırlaşıyor ki insanın içi daralıyor. Kabul ediyorum. Ama o sabrın sonundaki stratejik hamleler diziyi izlenebilir kılan tek unsur. Pluribus. Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı Vince Gilligan varsa orada ince işçilik vardır. Pluribus bizi Albuquerque'nin güneşinden alıp çok daha gizemli ve hafif bilim kurgu ögeleri taşıyan bir evrene fırlatıyor. Görsel dil yine o Gilligan imzalı geniş açılar ve simetriyle dolu. Ancak bu sefer atmosferde tarifi zor bir yabancılaşma hissi var. Gilligan bu dizi için metot yazarlığı yapmış. Hikayedeki teknik detaylar için aylarca gerçek bilim insanlarıyla çalışmış. Dizinin başrolündeki Rhea Seehorn'un performansı bu sefer çok daha farklı bir tonda. Daha az konuşan ama çok daha fazla şey anlatan bir karakterle karşımızda. Eğer Gilligan'dan yine bir bağımlılık yapan madde baronu hikayesi bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Bu dizi yazarın vizyonunu ne kadar genişleyebileceğinin bir kanıtı. Sabırlı izleyiciyi ödüllendiren türden bir yapı. I'm the world's greatest goddamn advertisement. The Beauty. Ryan Murphy bizi yine estetiğin ve dehşetin iç içe geçtiği bir dünyaya davet ediyor. İnsanların fiziksel olarak mükemmelleşmesini sağlayan bir virüsün yayıldığı bir dünyada güzellik bir lanete dönüşüyor. Neon ışıklar, kusursuz yüzler ve o parlak ambalajın altındaki çürümüş. Dizi modern dünyanın takıntılarını bir korku ögesi olarak önümüze koyuyor. Jeremy Howe'nin romanından uyarlanan yapımda karakterlerin kusursuz görünmesi için özel bir dijital makyaj tekniği kullanılmış. Bu da izleyicide bir tekinsiz vadi etkisi yaratarak rahatsızlık hissini arttırıyor. Murphy bazen hikayeyi çok dağıtabiliyor biliyorsunuz. Ama The Beauty'nin ilk bölümlerindeki o çarpıcı eleştiri son zamanlarda gördüğüm en cesur işlerden biri. Dostlar, bu listeleri hazırlarken gerçekten platformların tozunu yutuyor. Ki vaktinize değecek o işleri bulup çıkarayım. Eğer bu tarz derinlikli incelemeler hoşunuza gidiyorsa bir beğeniyle bana destek verebilirsiniz. Henüz abone değilseniz de aileye katılmanız beni çok mutlu eder. Haydi devam edelim. Pachinko. Bir ailenin 4 kuşağa yayılan destansı hikayesi. Pachinko sadece bir dizi değil, bir halkın hayatta kalma çığlığı. 1900'lerin başındaki Kore'den modern Japonya'ya uzanan bu yolculukta renklerin doygunluğu ve mekanların yaşanmışlık hissi sizi içine çekiyor. Her kare adeta bir tablo diziyle işlenmiş. Dizide 3 farklı dil, Korece, Japonca ve İngilizce kullanılıyor ve altyazılar bile bu dillerin birbirine geçtiği anlar farklı renklerle belirtiliyor. Yapım aşamasında tarihçilerle çalışılarak o döneme ait en küçük pazar tezgahının bile aslında uygun olması sağlanmış. Dram seviyesi oldukça yüksek. Kendinizi bir anda gözyaşları içinde bulabilirsiniz. Ama o kadar asil bir anlatım var ki bittiğinde ruhunuzun doyduğunu hissedeceksiniz.
Hijack. İlk sezondaki o klostrofobik uçak atmosferinden sonra İdris Elba'nın canlandırdığı Sam Nelson karakteri bu kez çok daha karmaşık bir krizin ortasında. Gerçek zamanlı ilerleyen kurgu nabzı sürekli yüksek tutuyor. Bu sezon sadece bir ulaşım aracında değil, tüm bir şehri kaosa sürükleyebilecek stratejik bir krizle karşı karşıyayız. Dizinin kurgu tekniği sahnelerin çekildiği süreyle hikayenin geçtiği süreyi eşlemeye çalışıyor. İdris Elba çekimler sırasında çoğu zaman senaryonun sonunu bilmeden oynamayı tercih etmiş ki o anlık panik ve çözüm üretme süreci daha doğal yansısın. Aynı numara ikinci kez tutar mı diye düşünebilirsiniz. Açıkçası tempo konusunda ilk sezondan daha iddialı. Ama mantık hatalarına karşı gözünüzü biraz kapamanız gerekebilir. Wonder Man bir süper kahraman hikayesi gibi görünebilir ama Wonder Man aslında Hollywood karanlık ve yozlaşmış iç yüzüne tutulan bir ayna. Baş karakterimiz Simon Williams aktörlükten kahramanlığa ya da tam tersine geçiş süreci hiciv dolu bir dille anlatıyor. Renkli gösterişli ama bir o kadar sahte bir dünya burası. Yahya Abdülmatin karakteri için klasik çizgi roman estetiğinden ziyade 70'lerin Hollywood ikonlarını model almış. Dizideki çekim teknikleri dönemin film çekim süreçlerine selam gönderen birçok Easter egg barındırıyor. Marvel evreninden yorulanlar için ilaç gibi gelecek. Çünkü bu dizi güçlerle değil, o güçlerin arkasındaki insan egosuyla ilgileniyor. Are you gonna use super speed or what? I'm gonna use my car, Trevor. Does that mean you do or do not have super speed? Let's go! Made in Finland. 90'ların başında Nokia'nın yükselişini anlatan bu yapım retro teknoloji atmosferini en saf haliyle sunuyor. Soğuk Finlandiya ofislerinde global bir devin doğuşuna şahitlik ediyor. Gri takım elbiseler, devasa ilk cep telefonları ve bir ülkenin makus talihini yenme çabası. Başarı hikayesinden ziyade bir hayatta kalma mücadelesi izliyor. Bu arada bu telefonlardan ben de kullandım, haberiniz olsun. O kadar eskiyim yani. Dizi Nokia'nın gerçek avukatları ve mühendisleriyle yapılan röportajlara dayanıyor. O dönem kullanılan orijinal cihazların çoğu koleksiyonerlerden toplanarak setlerde aktif olarak kullanılmış. Bana gelselerdi ben de bir tane verirdim. Hala duran var bir tane bende. Bir belgesel tadında ama kurgusal derinliği çok yüksek. Eğer teknoloji tarihine ve kurumsal savaşlara meraklıysanız bu dizi sizin için bir cevher. Young Sherlock. Sherlock Holmes'un hep o mağrur ve her şeyi bilen haliyle tanıdık. Ancak Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu bu yapım bize 19 yaşındaki ham, hata yapmaya meyilli ve duygusal bir Sherlock ile tanıştırıyor. Oxford'un puslu sokaklarında klasik Victoria estetiğinin Ritchie'nin hızlı kurgusuyla birleştiği dinamik ve bir o kadar da karanlık dünya bizi bekliyor. Hero Finn Stephen bu rol için seçilirken sadece fiziksel benzerliğiyle değil karakterin o meşhur sosyal beceriksizliğini modern bir dille yorumlamasıyla öne çıkmış. Yapım ekibi dönemin Londra'sını yansıtmak için tarihi dokuların korunmuş olduğu Avrupa şehirlerinde geniş çaplı çekimler gerçekleştirdi. Sezonun son bölümleri de İstanbul'da geçiyor. İstanbul'un o dönemki halini çok güzel anlatmış. Bazı hardcore Sherlock yorumcuları Ritchie'nin aksiyon dozunu fazla bulabilir. Fakat karakterin nasıl bir dehaya dönüştüğünü görmek istiyorsanız bu başlangıç hikayesi kaçmazdır. Gangs of London. Londra'nın yeraltı dünyası hiç bu kadar vahşi ve stilize olmamıştı. 3. sezonda güç dengeleri tamamen alt üst olmuş durumda. Koreografi harikası, dövüş sahneleri soğuk Londra grisiyle birleşince ortaya sarsıcı bir suç operası çıkıyor. Şiddet burada bir araç değil, karakterlerin konuştuğu asıl değil. Dizinin aksiyon sahnelerini tasarlayan ekip dövüş sanatları ve sinematografiyi birleştirmek için aylarca prova yapıyor. Özellikle tek çekim sahnelerdeki teknik kusursuzluk dünya sinemasında örnek gösterilecek düzeyde. Mideniz sağlamsa izleyin derim. Şiddet dozu bazen sanatsallığın önüne geçse de suç draması türünde şu an zirvede oldukları bir gerçek. Evet dostlar, listemizin sonuna geldik. Bu 10 yapım arasında sizin bunu kesin izlemeliyim dediğiniz ya da bu dizi bence abartılıyor canım dediğiniz hangisi varsa yorumlarda bu konuyu derinlemesine tartışalım. Her fikri merakla okuyorum, her yoruma cevap veriyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Ekranlarınız kaliteli, keyfiniz bol olsun. Hadi ben kaçtım.